Bugün sizlere yavru balıklarımızı hızlı ve sağlıklı bir şekilde nasıl büyütebileceğimizden bahsedeceğim. 12 madde olarak sıraladığım önerileri uyguladığınız takdirde hem yavru balıklarımızın gelişiminin hızlı olduğunu göreceksiniz hem de renklerinin canlı olduğunu fark edeceksiniz. Haydi başlayalım. Akvaryum kültürüne hoş geldiniz. Her canlının büyümesi ve yaşamını sürdürebilmesi için bazı gereksinimlere ihtiyaç vardır. Bu gereksinimler ne kadar karşılanabilirse o kadar sağlıklı ve güzel bir yaşam imkanı oluşur. Akvaryum hobisiyle uğraşan bizler de balıklarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için uygun yaşam koşullarını oluşturmalıyız. Bu balıklar özellikle yavru balıklar olursa bakımları çok daha önemlidir. Yavru balıklarımızın gelişimlerinin hızlı ve renklerinin canlı olması için yapmamız gerekenlerse şunlardır. Stres unsuru olmayan bir akvaryum. Stres tüm canlıları olumsuz etkilediği gibi yavru balıklarımızı da olumsuz etkileyecektir. Odanın içindeki ani sesler, televizyona yakınsa televizyon ışıkları ya da akvaryumumuzun zamansız yanan ışıkları balıklarda stres yaratır ve gelişimlerini olumsuz etkiler. Stres balıklarımızı ölüme götürebilecek kadar önemli bir faktördür. Stresin önüne geçebilmek için stres kaynağının ortadan kaldırılması ve balıklarımızın taş, bitki gibi dekorlarla saklanabilecekleri alanların oluşturulması gereklidir. Balık sayısına, türüne ve balıkların boyutuna uygun bir akvaryum. Yavru balıklarımızın daha hızlı büyümeleri için en önemli faktör onların rahat hareket edebilecekleri geniş bir akvaryuma sahip olmalarıdır. Yavruların boylanması bol bol yüzmelerine bağlıdır. Balık sayısına uygun olmayan bir akvaryumda bu alan yetersiz kalacaktır. Ayrıca yavruların sürekli büyüyeceklerini varsayarsak zamanla bu alan yetersiz kalabilir. Başlangıçta balıklarımızın büyüyebileceği maksimum seviyeyi araştırarak akvaryum boyutunu belirlemeliyiz. Akıntı. Biraz önce de belirttiğim gibi yavruların bol bol yüzmeleri gereklidir. Akvaryumda akıntı oluşturarak bizler yavruları hareketlendirebiliriz. Böylece hem yavrular hareket halinde olurlar hem de yedikleri yemleri hızlı bir şekilde sindirebilirler. Tabii burada akıntının yavrularımızı yormamasına dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde yorulacak ve güçsüz kalacaklardır. Uygun sıcaklık. Balıkların türlerine göre sıcaklık farklılık gösterse de 25-26 derecelerdeki sıcaklıklar balıklarımız için uygundur. Yavru balıklarda sıcaklığın 1-2 derece yükseltilmesinde sakınca yoktur. Sıcaklığın yükseltilmesiyle birlikte yavruların metabolizmaları hızlanacak ve büyümeleri artacaktır. Burada yavruların beslenmesi önemlidir. Tek başına sıcaklık faydadan çok zarar verebilir. Düzenli su değişimi. Balıklarımız bazı mineralleri sudan alırlar. Düzenli olarak su değişimi yapmak balıklarımıza bu mineralleri vermemizi sağlar. Ayrıca su değişimi yaparak ortamdan nitratı uzaklaştıracağımız için gelişim hızlanır. Su değişimini haftalık olarak düzenli bir şekilde yapmalıyız. Hatta haftada %15-%20 oranında 2 kez yapabilirsek yavru gelişimi daha hızlı olacaktır. Protein ağırlıklı ve dengeli bir beslenme diyeti. Yavru balıkların gelişiminin hızlı ve sağlıklı olması zengin ve dengeli bir beslenme sayesinde olur. Diyetlerinin yüksek enerjili ve çeşitlendirilmiş olması önemlidir. Kaliteli markaların yemlerinden kendimize liste oluşturmalı ve bir plan dahilinde düzenli olarak yemlemeliyiz. Sık sık yemeğe ihtiyaç duydukları için yavru balıklarımızı günde 3-4 kez yemleyebilirsiniz. Verdiğimiz yemlerin toz ya da ince olmasına dikkat edilmelidir. Yavrular gelişmekte oldukları için proteine ihtiyaç duyarlar. Balığınızın türü ne olursa olsun yavruyken proteini eksik etmemelisiniz. Protein oranını balığınız büyüdükçe kademeli olarak düşürebilirsiniz. Artemia. Burada Artemia'yı ayrı bir başlıkta değerlendirmek gerekir. Artemia, yavru balıkların gelişimi için en önemli besin kaynağıdır. Haftada 2-3 kez mutlaka verilmelidir. Canlı yem olması sebebiyle yavrularınız için avlanma içgüdüsü oluşturacak ve yüksek protein sayesinde de yavru gelişimi için mükemmel bir öğün olacaktır. Doğru zamanlamaya sahip ışık. Işık, yavrularımızı aktif tutmanın bir yoludur. Aynı zamanda çoğunlukla karanlıkta tutulan balıklarda omurga sorunları ortaya çıktığı bilinmektedir.
Hasta olmayan balıkların gelişimi hızlı olacağından ışığı kontrol altında tutmak önemlidir. Ancak geceleri ışıkları kapalı tutmalıyız. Balıklarımızın dinlenmesi ve uykuya geçmesi için onlara zaman vermeliyiz. Bir diğer önemli nokta ise ışıkların aniden açılmaması. Uykuya geçilen bir ortamda ışığı aniden açmak balıklarınızda strese yol açacaktır. İyi bir havalandırma. Her canlı organizmanın nefes almak ve hayatta kalmak için oksijene ihtiyacı vardır. Özellikle yavru balıklarımızda çok hareketli olmaları sebebiyle daha çok oksijene ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple iç filtre ya da hava motoru sayesinde bol hava vermeliyiz. Ayrıca suyun yüzeyinde oluşabilecek yağlanma, suyun hava ile temasını engelleyeceği için su yüzeyinde yağlanma oluşmasına izin vermemeliyiz. İyi havalandırılmış bir akvaryum büyümeyi teşvik eder ve hastalıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi. Daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi akvaryumda bir ekosistem çalışır. Bu sistemin bir parçası olan filtrelerin düzenli olarak bakımının ve temizliğinin yapılması gereklidir. Böylece istenmeyen kötü durumların önüne geçilmiş olur. Filtrelerin kirlenmesi sonucu tıkanması, akvaryumda su düzeninin bozulmasına sebep olabilir. Suyun bozulması ise hastalıklara sebep olabilecek etkenlerin başında gelmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi hastalıklar yavru balıklarımızın gelişimini olumsuz etkileyeceklerdir. Akvaryumda bitki bulundurma. Daha önce yayınladığımız akvaryumdaki ekosistem, azot döngüsü, filtreleme sistemleri videomuzda azot döngüsünü anlatırken bitkilerin nitratın uzaklaştırılmasındaki etkisinden bahsetmiştik. Bu videoyu izlemediyseniz sağ üst köşeye tıklayarak ulaşabilirsiniz. Nitrat, yavruların gelişimini etkileyen faktörlerden biridir. Aslında ister yavru, ister damızlık olsun, tüm balıklar için nitrat istenmeyen bir durumdur. Akvaryumlarımızda gelişimi hızlı olan bitkiler bulundurursak, bu bitkiler akvaryumdaki nitratı kendi gelişimleri için kullanacaktır. Bu sayede hem nitratı uzaklaştırmış oluruz, hem de daha doğal bir görüntü elde etmiş oluruz. Ölen balıkların ya da çürüyen bitkilerin uzaklaştırılması. Bazı durumlarda ne yazık ki balık ölümleriyle karşılaşabiliriz. Bu durumda uzun süre ölen balığı akvaryumda tutmak hem diğer balıklar için enfeksiyon riski oluşturacak hem de suyumuzu bozacaktır. Yine bitkilerin yaprakları ya da dalları zamanla çürüyüp kopabilir. Bu çürümüş yaprak ya da dallar da akvaryum suyunu bozacaktır. Kopmuş ya da kurumuş yapraklar gördüğümüzde akvaryumdan uzaklaştırmalıyız. Kısaca özetleyecek olursak, yavru balıkların hızlı bir şekilde büyümesi, verilen uygun yemlere, yeterli alana, doğru sıcaklıkta temiz suya, uygun havalandırma ve ışığa bağlıdır diyebiliriz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere yavru balıklarımızın gelişiminin nasıl daha sağlıklı ve hızlı olacağından bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir konu olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak bizlere destek olmanız bizler için çok önemli. Herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler dilerim.